kimisine çok abes geliyor ama yani burada senin kafana martı sıçtığı zaman bile onun bile anısı kalıyor. Anlatabildim mi? Burnuma çok güzel kokular gelmeye başladı. İşte tam iştahımızın açılacağı nokta burası. Bizim kullandığımız balık marketlere veya çarşıya, pazara gitmiyor. Birinci sınıf en büyük, en yağlı, en lezzetli balığı alıyoruz. Çünkü bu lezzetin olayı bu. Ayakta, bir turşucunun yanında, deniz kenarında. Bugün İstanbul'un en ikonik ve en tartışmalı lezzetlerinden birinin peşine düştüm. Benim 20 yılı geçecek Allah nasip ederse. 20 yıldır aynı tekne mi? Evet. Hiç. 1945'ten bugüne hatta. 45 tekne yapımıdır herhalde. Evet. Atalardan kaldı. Ben 3. kuşağım, dede mesleğimiz. Çok önemli haberlerle Eminönü balıkçılarını gezeceğiz sizinle beraber. İstanbul'da hayat bazen bu oltaların ucundaki misine kadar ince bir umuda bağlı. İnsanlar bu umutların arasında kendilerine özel bir alan yaratıp, güvenli bir alan yaratıp hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Herkes sabırla kısmetini bekliyor. Biz de şimdi kendi kısmetimizi yaratıp o meşhur balık ekmeğin peşine düşeceğiz. Hangi kuşak daha şanslıdır? 3. kuşak daha şanslı, Daha- kaliteli ve daha yenilikçi bir hizmet sunduğumuz için şanslı ya o anlamda. Yani dürüst olmak gerekirse Eminönü mü Karaköy mü diye çıkmıştım yola. Bir rekabet yaratmanın derdindeydim aslında. Fakat Karaköy balıkçıları kapanmış. Bu bayrağı sırtlanan tek bir bölge kalmış. Elbette ufak tefek bazı ilçelerimizde var ama bu işin son kalesi Eminönü'nde yer alan tekneleri ve balık kültürünü tanıyacağız hep beraber. Onlar da artık İstanbul'un bu geleneğini biz yaşatıyoruz diyorlar. Karaköy'de de sanki birkaç tane tekne vardı önceden. Yanlış mı? Karaköy'de vardı, Sarıyer'de vardı, Üsküdar'da vardı. Burası bayrağı sırtlanan tek yer mi kaldı? Evet. Şu Ya an zaten İstanbul'da? diğer yerlerin birçoğunun neredeyse hepsinin resmi olarak ruhsatı yoktu. Bunlar da eski olduğu için ve tarihe tanıklık ettiği için öyle. Onların kalkması biraz sizin işleri de haliyle... Yok. Hiçbir şekilde etkilemedi. Elmas yine elmastır abi. Çamura da girse gene elmastır, parlar yani. Yani Karaköy'ü bu yarıştan çekiyoruz. Eminönü'ne doğru ilerliyorum. Çünkü orada da birkaç tane tekne var. Hepsinin fiyatına bakacağız. En çok gözüme hangisi güzel görünürse oradan bir balık ekmek alıp yemek istiyorum. Fiyatlar konusunda ne düşünüyorsun? Ülkemiz adına yüksek bir rakam ama İstanbul adına ortalama bir rakam. Yani ekmek arası yenilen bir lezzette. Örnek verecek olursam bir köfte, bir hamburger, ondan sonra kokoreç, döner. Bunlarla kıyasladığınız zaman ortalama makul bir seviyede İstanbul adına. Bir de balığın pişirme zahmeti de var aslında. Kokusu, yağı, ıvırı. Yani bu zahmeti de biraz ortadan kaldırdığınız için makul diyebilir miyiz? Yani balığı aslına bakarsanız pazardan da alabilirsiniz, marketten de alabilirsiniz. Evet. Evde de tüketebilirsiniz ama yani evde tüketimi tabii ki ucuza gelir ama ondan sonra perdenin, bulaşığın, yağın, mutfağın temizliği bunları hesaba kattığınız zaman İdeal diyorsunuz. değil İdeal mi? oluyor. Evet. Karşısı Karaköy. Balıkçıların olduğu sahil kısmıydı. Ne yazık ki burada artık teknede balık satan o abiler, ablalar yok. Burayla ilgili deneyimlerinizi muhakkak yorumlarda belirtin siz de. Neyse ki Eminönü yerinde duruyor. Genellikle balık ekmek yemeğine bu kültüre turist yemeği diyenler duydum ben ama ben çok katılmıyorum buna. Çünkü Türkiye'deki gastronominin en önemli parçalarından biri bu. Her ne kadar ayaküstü yemek olsa da hazırlanma süreci, tedarik süreci, arka plandaki çalışan sayısı vesaire çok önemli detaylar. İstanbul Fatih bölgesinin sur içinde buradaki ritüellerden ve buranın imzalarından olmuş durumda. Zaten yakın zamanda da inşallah Allah nasip ederse balık ekmeğin coğrafi işaretini de alıyoruz. Gerçekten. Şu an onay aşamasında bütün belgeleri, evrakları verdik. Bir iki evrak eksiğimiz varmış. Sonra tekrar geri geldi kağıt. Bunları tamamlayın, dosyalarınızı sunun diye. Onları da hallettik inşallah. Çok güzel bir haber. İlk biz alıyoruz. Eminönü balık ekmek olarak alınıyor. Onu diyecek. Evet. Eminönü bölgesi mi işaretleyecek? Evet, Eminönü balık ekmek diye geçiyor. Yani balık ekmek için Sarıyer'de de yapılıyor. O normal birçok çeşitte yapılıyor. Soslu yapılıyor, şişte yapılıyor, işte bilmem köftesi yapılıyor. Ama Eminönü balık ekmek olarak coğrafi işaretini inşallah alıyoruz. Daha sonra da inşallah Avrupa Birliği'ne de bu böyle bir sonraki aşamada da oraya da gidecek yani. Tasdiklemek ve coğrafi işaret almak gerçekten önemli. Abim denizdeki bütün balıkları kendi toplamış vallahi. İstanbul'un tam kalbindeyim. Galata Köprüsü'nün üzerindeyim. Bir tarafta modern İstanbul, bir tarafta İstanbul'un o tarihi yarımadası. Yani fast food'un biz aslına bakarsanız atalarındanız. Hızlı tüketilen, çabuk tüketilen yemekler kategorisine giriyor zaten bu. Sadece yani ekmeğin arasına balık koyup vermekle bu iş
gerçekleşmiyor. Bahsettiğiniz gibi arka planında birçok işlem var. Kapalı alanda, lüks restoranlarda, rezidansın üstünde bile yapabilirsiniz. Ama bizim buradaki en önemli olan faktörümüz balığın lezzetinden hariç duygu ve anı katan şey burada deniz kenarında sahilde süslü motifli oymalı teknelerde yapılması ve burada sunuluyor olması. Kimisine çok abes geliyor ama yani burada senin kafana martı sıçtığı zaman bile onun bile anısı kalıyor. Anlatabildim mi? Bir de mahalle arasında yemek farklı. Evet. Tarihi Evet. yarımada Ya, içinde. kesinlikle yani hepsi birer etken bunun. Kolay gelsin. Ne kadar sürede tuttunuz bunları? Sabah 7.30'dan beri buradayım. 7.30'dan beri buradasınız. Saat kaç ya? Bir saniye. Saat 2, özür dilerim. Yani 6 saatte 1 kilo anca çıkar herhalde, değil mi? Anca. Anca 1 kilo. Şu an balık yok. Evet, balık yok. İşiniz rast gitsin. Yani bizim kullandığımız balık marketlere veya çarşıya pazara gitmiyor. Birinci sınıf en büyük, en yağlı, en lezzetli balığı alıyoruz. Balık büyüdükçe yağlanıp lezzetleniyor. Küçük balık genç olur, genç balık lezzetsiz kuru bir balık olur. Dolayısıyla bizim bunda oyun oynama ihtimalimiz yok. Yani lezzette oyun oynama ihtimalimiz yok. Çünkü hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Balığın kendisini biz koli halinde alıyoruz. Kendi buzhanemiz, depomuz var. Orada her gün sabah burada 9 açılıyor ya, sabah saat 7'de ekip orada kesiyor, ayıtlıyor, fileto haline işliyor. Sonra frigolar araçlarımıza buraya geliyor. Soğuk zincir bozulmadan kendi depomuz var. Kendi depomuzda buzdolabında depolanıyor. Ondan sonra satılacak kadar tezgaha giriyor, ızgaraya. Yani 3 dakikada kızarıyor, 2 dakikada servis ediliyor. Hemen damakta yerini buluyor. Bu kadar abi. Ama arka plandaki emek işte. Yani işte temizlenmesi. dışarıdan bakıldığı zaman bak basit indirgeyip klasik ya ekmeğin içine balığı koyup veriyor diye. Biliyorsunuz balık ekmekteki o ufak dokunuşlar bile lezzeti çok üst seviyeye çıkarabilir. Derdim biraz bunlara yer vermek. En yoğun olduğumuz saat abi hafta sonları oluyor genelde. O da 5 ile 7 arası. Bakın 3 tane tekne var orada. Teknenin üzerinde de böyle balık pişiren abiler, ablalar var. Balıktan tepelere yığmışlar. Şimdi yavaş yavaş şu alana doğru gideceğim ben. Şöyle bir inelim bakalım. Önceden turşu suyu satan tezgahlar olurdu. Onlara da bakmak istiyorum. Balığın yanında gerçekten güzel gidiyor çünkü turşu. Arkadaş bu kadar oltanın misinası nasıl birbirine takılmıyor, girmiyor ya? Evet bakın turist kafileleri var. Bayrağı takip ediyorlar. Çok güzel. Bu kalabalığa girdik. Burnuma çok güzel kokular gelmeye başladı. Burnum bile kaşındı hatta. Kestane satıyor. Mısır 50 lira. Kestane de 100 gramı 100 liradan başlıyor. İşte 200 gramı 200 lira. 1 kilogramı 1000 lira. Ne kadar tatlı? 90 lira. 90 lira. Bakayım. Kaç tane var içinde? 5 tane var. 5 tane 90 lira. Çok hızlı bir şekilde burada balıklar tüketildiği için balıkların bayatlama gibi bir ihtimali yok. Sürekli bir sirkülasyon var. Al git, al git. Arkadaşlar takip ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Çok önemli benim için. Teşekkürler. Ekmek dışında balık ekmeğin kalitesini arttıran şey nedir? Balığın tabii ki de tazeliğidir vesairedir ama farklı bir püf noktası var mı? Sürekli balık pişip taze yağı akmadan, balık kurumadan tüketiliyor olması. Yani balığın yağı süzülüp balık beklerse bir daha tekrar ısınırsa ızgarada dolayısıyla yağını saldığından mütevelli lezzetini de düşürmüş olur. Derya balıkçısı. Bakın derya balıkçısı da bu şekilde. O turşucular da hemen kapmış. Turşu suyu. Turşu suyunun fiyatlarına da geleceğim birazdan. Tabii buradaki tekne de bakın hemen şöyle. Hani ortalama olarak dükkanların kalabalığı aynı arkadaşlar. Derya balık ekmek bir tık daha samimi ve sıcak gibi geldi. Farklarını inanın bilmiyorum. Şöyle göz kararı hepsine bakıyorum. Gelin burada yiyelim balığımızı ya. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne var onda? Midye var. Ha, midye mi? Evet. İstanbul'da midye yemiyorum. Yanlış anlama kişisel. Estağfurullah. Bakın arkadaşlar buradaki fiyatlar da aynı bu şekilde. Farklı bir fiyat politikası uygulamazlar. Yani ben 10 lira eksik satayım, sen 10 lira fazla sat. Öyle şeyler olmaz. Bunların hepsi anlaşmalı. Ben bir yarım az soğanlı. Hocam içine bundan yarım atıyorsunuz değil mi? Abi bir balık. Filetonun yarısını. Fileto. Yok bu şekilde gördüğün gibi. Bu tam balık mı? Bu yarım balık. Ha, yarısı. Tamam. 2 tane koyarsan kaç para alıyorsun? Yani tam balık. Duble. He. 400 TL. Duble 400. Ben bir duble alayım. Az soğanlı. Duble söyledim. Balığın yarısını değil, diğerini de istedim. O zaman 400 lira oluyormuş. 5 lira turşu. 2 büyük parça az soğanlı ekmek aramızda geldi. Of 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 of. Şöyle bir yiyelim artık, açılışı yapalım ya. Turşu suyumuz. Bence balık ekmekteki en büyük detay
Ekmeğin lezzetli ve taze olması. Ekmek taze, güzel, yumuşak. Bence balık ekmek konusunda ekmeğin çok büyük bir önemi var. Ekmek Evet. lezzetli olmalı. Ben Evet. şimdi ilk baktım ekmek yumuşak geldi, gayet taze geldi. Evet. Lezzetli ekmeğe ulaşmak da önemli. Evet. Bu konuda bir farklılığınız var mı? Diğerleriyle çok büyük farklılığımız yok. Niye diye soracak olursanız buraya yakın bir yerde fırın yok. Dolayısıyla ekmeği depolamak, pişirmek, getirmek, burada barındırmak dolayısıyla problem. O yüzden buraya ekmek sağlayan birkaç tane zaten işletme var. Onların tedariğinde olduğu tedariğiyle. için Evet. yani çok fazla alternatifiniz yok. Balık beklediğimden yağlı çıktı, kuru değil. Bu iyi bir şey. Tuzu falan da yerinde aslında. Eyvallah. 2 dilim de olabilir. Evet. Ama 2 dilim olursa gene 225 olur. Ama ne olur biliyor musun? Gramajda fazla olur, lezzette düşük olur. Küçük balık kullanırsın, genç balık kullanırsın. Kolisini 6.000 liraya balık almak var. Büyük, yağlı, lezzetli balık almak var. Kolisini 3.500 liraya daha küçük, yağsız, lezzetsiz balık almak var. Maliyetini o şekilde mi telafi etmek zorunda Evet. kalırsınız? Yani Nerede o eski turşuların tadı be? paylaşırsan biz de etiketle al. Zaten 3 yeri çektim. Buraya girip yemeye karar verdim. Neden abi? Bildiğimden değil yani. Yok bir görüş mü aldın yoksa bir fikir mi aldın yoksa hani gözüne mi güzel gözüktü? O Gözüme anlamda daha butik, daha şirin de Biz de görünüyor. geri bildirim için soruyorum. Eyvallah, iyi yapıyorsun. Daha şirin, daha küçük, daha böyle butik gördüm. Daha samimi gördüm o yüzden. Gördüğünüz gibi ben de en çok takipçisi olan, en çok tanınan yere girmişim. İstemeden yaptım bunu, bilmiyordum. Şimdi ısırığınızı aldığınız an ağzınıza o ızgara tadı geliyor. Bu önemli bir şey. Belki balık lezzeti açısından öncekiler daha iyiydi. Lezzet açısından çok büyük bir fark yok. Yok mu? Yok. Evet. Yani ustalar aynı, balık aynı. Sadece balığın pişme şekli değişti. Eskiden kömür ızgarasında ve normal yağda tava da vardı. He. Şimdi zorunlu olduğu için, kömür ızgarası yasaklandığı için bilet ızgarada tüplü olarak pişiriyoruz. Sadece o farklı oldu. Rahatsız eden en ufak bir kılçık yok. Balığın yağı güzel, kuru değil. İşte tam iştahımızın açılacağı nokta burası. Soğanın o hafif acılığıyla da müthiş bir denge kurdum. Yani çok fazla soğan balığın tadını önüne geçer, acılaştırır. Ama balıkla soğan yakışıyor. Yani balığın yanında şöyle sulu, güzel bir, kaliteli bir soğan yemeniz lezzeti arttırır. Şimdi yan yana 3 tane tekne var. Hepsi de sizin arkadaşlarınızdır, dostlarınızdır, Evet, esnaf evet, evet. arkadaşlarınızdır Evet. zaten. Derya Balıkçısı sosyal medyada en çok bilinen takipçisi olan restoran dedim, popüler bir restoran dedim. Bunun sebebi ne? Yani sizi ayıran belirgin bir fark var mı diğerlerinden? Esas sebebi yani 3. kuşakta benim önce olup sosyal medyaya önem vermem. Ben işletmeci olduğum halde aynı zamanda bir tüketiciyim. Müşterilerin de geri bildirimleri bizim için önemli. Benim için daha da önemliydi. Dolayısıyla benim öncülüğümde sosyal medyada nelerin eksik olduğunu, neler hakkında iyi olduğumuzu, ya teşekkür ve itirazları, şikayetleri bilebilmek adına burada unutulan, kayıp olan, problemde insanların ulaşabileceği birileri olması gerekiyor. İnsanlara biraz daha ulaşabiliyor, temas edebiliyor olmamız. Bunların geri bildirimleriyle birlikte kendimizi biraz daha iyiye doğru yöneltme çabamız. Sürekli taze balıkla sirkülasyonu desteklemeniz gerekiyor. İlk başta Karaköy'ün yokluğunu biraz hissettim ama burası Derya Balık, Eminönü'nde bu kültürü yaşatan ender balıkçılardan biri. Günde ortalama kaç ekmek satıyorsun? Şimdi bu kimseye hiçbir şekilde söylenmez. Ortalaması bunun yazı farklı, kışı farklıdır. Bizim genelde 3 aylık sezonda okul tatilinde ve güzel havalarda Evet. periyotlarımız biraz daha yüksek. Yani satış daha yüksek. Ortalaması 400-500'ü zorlar. Biz helalinden kazanıp helalinden harcamanın yolundayız. Önemli olan onun gerçek anlamda hakkını vererek yapmak. Yani şu an sadece balık yemiyoruz arkadaşlar. İstanbul'un dokusunu hissediyoruz. Daha da lüks restoranlara gidip bu keyfi de yaşayabilirsiniz. Ama böyle yerel işletmelerde daha uygun fiyatı da aynı keyfi yaşayabilirsiniz. Çünkü bu lezzetin olayı bu. Ayakta, deniz kenarında, vapurların yanında balık ekmeğinizi çok rahat bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Kaç gibi başlıyor burada balık satışları teknede? Çok erken başlamıyoruz. Şöyle, tezgah saat 8.30-9'da açılıyor. 9'dan sonra direkt satış zaten başlıyor. Masa Var sandalye... mı sabah 9.30'da balık? Var. Hiç gelmedim. 9'da da var. Genel olarak bize sabah geliyor ama
Buraya il dışından gelen, şehir dışından gelen yüzlerce insan var. Yani gece vardiyasında çalışan güvenlikçiler var, bekçiler var, tur düzenleyenler var. Yani bir de gelmişken hani uğramadan gitmeyeyim. Adam şimdi saat 10'da feribotu var veya atıyorum uçağı var veya herhangi bir yere gidecek başka bir yere. Adam otelden çıkışını yapmış. Geçerken buradan yani balığı da yemeden gitmeyeyim diye uğrayan var. Affına sığınarak turşucunun biraz katkı tadı alıyorum. Yani burada sirkenin ve limonun lezzetini ne yazık ki alamıyorum. Kitlerle hazırlanmış bir turşu bu. Eski o derin lezzet yok, o derinlik yok. Tekne sürekli sallanıyor. İçeride aşçılar var. Bu size göre sallanıyor ya. Bize göre durağı. Yani teknede çalışanlar dışarı çıkınca daha çok sallanıyorlar. Dışarısı daha çok geliyor. Daha fazla vakit içeride geçirdikleri için. Buyur abim. İlk defa böyle bir şey gördüm. Teknolojide bir numarası. Aynen abi, yapacak bir şey yok. Önemli abi teknoloji. Şimdi 36 yaşında 3. kuşaktan bir aile ferdi olarak bu kültürün gidişatı konusunda ne düşünüyorsun? Yani 20 yıl sonra da 15 yıl sonra da bu kültür burada devam eder mi? Abi Allah izin verdiği müddetçe biz zaten devam ettirmenin yani geleneklere bağlı şekilde kalıp ama tabii ki modern çağın getirdiklerine de ayak uydurup bu modern çağ dediğim ne diyeyim? Sosyal medya, Teknoloji, iletişim, sosyal teknoloji bunlar. Tabii. Yoksa bizim tadımız, lezzetimiz, hizmetimiz zaten değişmiyor. Evet. Yani biz zaten hani mottomuz şu, hani geleneksel tat, değişmeyen lezzet. Bu mottoda ilerliyoruz biraz daha. Sadece nesiller değişiyor. Alt kuşaktan bu işin şu an Çok varisleri zor, var mı? Çok zor abi. Yok mu Çok sizden? zor, çok zor. İstanbul her ne kadar hızla değişen bir şehir olsa da bazı simgelerimiz yaşamaya devam ediyor. Eminönü'nde bu simgelerin en lezzetlilerinden bir tanesi arkadaşlar. Sizin İstanbul'daki favori sokak lezzetiniz nedir? Yorumlara bekliyorum. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.